Timeri başlattım. Merhabalar, ben Ömer Kafaoğlu. Slaytlar tamam. Kendimi tanıtayım hemen. Gerçi bayağı ismim de bugün anıldı. Kendim Almanya'da doğma büyüme. Ama aslen Çorumluyum. Hemşeri var mı burada? Hemşeri ne güzel. Çorumlular her yerde galiba. Zaten yan beye de daha Türkçe öğretmeden leblebi yedirdik aslında ondan önce. Bugün ben burada sunum yapmak için geldim. Kendim Mendix Expert MVP işte her neyse. 5 sene önce başladım Mendix'le. SAP'de başladım. SAP'yi bilen vardır diye umarım. SAP'de kendim başlarken hiçbir programcılığım yoktu. Programcılığım daha çok Python'la alakalı ilgili. Kendime göre projeler yaptım. Yani bir hevesim vardı IT'ye yönelik. Ama hiç böyle büyük enterprise software'ı yapacağımı sanmazdım. Mendix'in sayesinde bayağı güzel projeler gerçekleştirdik. SAP'de olsun 3-4 tane proje, data protection, portfolio reporting, ondan sonra IoT ile projeler yaptık. Zaten SAP'den ayrıldıktan sonra kendi şirketimi kurup farklı firmalara desteğimizi sundum. Çok güzel başarılar gerçekleştirdik. Şimdi 10 tane Mendix'e başlamadan önce keşke bildiğim 10 tane şey olsaydı diyerekten düşündüğümüz konularda aklıma gelen 10 tane şeyi saydım burada size sunacağım. Daha ama bir sürü fazla şeyler de vardır. Bu sadece aklıma gelen 10 tane şey. Ve başlayayım birincisiyle. Tabii Hakan Bey'le, Erdoğan Bey'le de görüştüm. Onların da bakış açısı çok enteresan. Hatta üniversiteden olduğundan dolayı sizin de kesin buna etkiniz, şeyiniz vardır. Farklıdan bakış açınız. Ama bu kendimce gördüğüm şeyler, tecrübeden konuştuğum. İlk baştası Scrum. Aslında şimdi Mendix'e başlayınca development'ı yapıyoruz. Nasıl proje işte variable'mış, logic'miş, database'miş, oymuş falan teknik açısından önemli. Ama projenin, çünkü elinde sonunda bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Projenin önemli olan şeyi, projeyi nasıl management ederiz? Nasıl en iyi şekilde sunarız? En iyi şekilde hem stakeholder'lar, hem developer'lar, hem Scrum Master olsun, Product Owner olsun, herkesin güzelce bir rolünü identifiye edip onu yapmak lazım. Scrum'ı bilir misiniz bilmiyorum. Yalnız hemen hızlıca anlatayım. Product Backlog'dan başlıyor. Yani tam olarak yapmak istediğimiz şeyler ne? Şu, bu diyerekten bayağı bir liste hazırlanıyor. O liste artık listeyi de priorite yapılır. İlk bu önemlisi, şu ikinci önemlisi falan diyerekten zaten Product Owner'ın yaptığı iş. Ondan sonra sprint daha çok 2 hafta içinde, 2 hafta sprintler olunuyor. O sprintin içinde, o 2 hafta içinde sprint planning var, sprint review var, daily'ler var. Farklı sprint eventleri oluyor. Mendix'in önemli olan veya da özel olan şey ne? Çok hızlı bir sonuca vardığımızdan dolayı o 2 hafta içinde güzelce increment oluşturup mesela şurada increment diyerekten stakeholder'a sunabiliyoruz. Öylelikle avantajımız ne oluyor? Stakeholder'lar her 2 haftada bir buradaymışız, buraya kadar varmışız, bu yanlış yöne gidiyor ya da şu yöne gitmemiz lazım diyerekten kontrolde edilebiliyor. Ona göre ondan önce mesela Waterfall metodolojisi vardı. Orada 2 sene development yapılıyor. 2 sene sonra da bizim istediğimiz ürün bu değildi ki diyerekten ihtimalde çıkabiliyor. O yüzden sprint, Scrum, zaten Scrum Agile metodolojisinden bir tanesi. İkincisi aslında hiç iyi olmadığım bir şey. UI UX nasıl şimdi Mendix'e logic çok önemli. Ama logic yaptığımız logic aslında hep beklentisi çalışması gerek. Hatası olmaması gerek. Button'a basınca yapacağını yapması gerek. Ama aplikasyonun
rengi, işte look and feel dediğimiz rengi veya da kullanıcılar tam intuitif, buraya basmam gerek veya da şuradan bu etkiyi alabilirim veya da birden Apple'in yaptığı gibi aslında. Apple çok iyi yapıyor, intuitif, hiç öğrenmeden direkt telefonu elinde alınca nerede neyin olduğunu belli oluyor. UI UX'i ben ilk başlarda fazla önemsemiyordum. Fakat projelerde hep fark ettim. Çok güzel UI olunca frontend, zaten Özyeğin Üniversitesi de frontend'te şu an yapıyormuş, ne deniyor, fokus. Çok önemli bir şey. Corporate Design diye bir şey var. Yani firmalara girince mesela Zurich Insurance'im, orada bir çalıştıydım. Kendilerine göre bir dizaynları var. İşte şu renkler kullanılacak, şu buttonlar kullanılacak. Normalde bizim işçiler böyle alışmış aplikasyonlara diye. Birden tamamen farklı bir aplikasyon gelmemesi için corporate design yapılıyor. Mendix'te de UI modüller var. O UI, yani kendi yaratılabilecek modüller. Bir kere bir template yapılıyor. Zaten geçen de workshop yaptık bir firmada burada. O UI modülü de hep her Mendix aplikasyonda kullanılıp hep aynı şekilde gözükmesi için ve kullanıcılar için daha rahat oluyor. Mendix'in kendisi zaten Bootstrap üzerinden teknik açısından Bootstrap'ı kullanıyor. Bootstrap galiba Twitter'dan olan bir framework. Bootstrap responsive olması için telefon uygulamasında, iPad uygulamasında veya da büyük ekranlarda responsiveness için önemli. Bootstrap'i de bilinirse mesela Mendix'e diyelim hep kendim CSS veya da SAS mıydı? Ali neydi ismi? SAS. Ali de bizim zaten UI UX expert. Öylelikle kolayca class'ları kullanıp Bootstrap'in class'larını öylelikle kolaylık veriyor UI UX'ten. Üçüncüsü, bu da aslında daha çok UI'ya gidiyor. Çünkü JavaScript de çok bence önemli bir şey Mendix aplikasyonlarda. Şimdi Mendix aplikasyonu yapınca bazı şeyler statik oluyor. Yani çünkü işte out of the box data grid'ler diyelim, table'ler diyelim. Onların belli bir normalde işte data grid'e basıyorsun. Şurada konfigürasyonlar var. Şuradan tıklayıp bu konfigürasyonu yapabilirim diyerekten. Ama bazen belli bir limitler oluyor. O limitler zaten Mendix'in kapasitesi zaten gittikçe artıyor platform olarak. Ama oraya gelene kadar bazen JavaScript de lazım oluyor. Mesela bir misal vereyim. Daha geçen hafta bir projede vardı. Data grid yaptık. Manage Columns diye bir tane fonksiyonu var. Orada müşteri diyor ki, ya ben bu Manage Columns'ı, yani kolumlar olduğu şey, onları A'dan Z'ye kadar sort etmesini istiyor. Fakat Mendix'in out of the box şeyi ne? Nasıl gösteriyorsan table'ı kolumlardan aynı o sıralamayı yapıyor. Ondan dolayı JavaScript yaptık. JavaScript action'ı koyduk. Orada hatta açıkçası ChatGPT'ye söyledim JavaScript. Bana bir JavaScript ver. O JavaScript'i alıp Mendix'e uyguladık. Ondan sonra güzelce alfabet sıralamasıyla onu da halledebildik. JavaScript'in kendisi zaten çok güçlü. Daha çok böyle aplikasyona bir dinamik veriyor. Daha çok böyle bir canlılık veriyor. Güzel bir user experience içinde çok güzel şeyler oluyor ve limiti olduğu, daha çok front-end'den, yani back-end'den fazla alakası yok, front-end'de kullanılıyor. O güzel. Sonrası APIs. Aslında bu da benim gücüm. Neden dolayı? API aslında API'yi az çok biliyordum ama hep kendim projeleri yaparken Mendix'ten önce, yani kendi teknik şeyinde hep ya işte şöyle bir script, şöyle bir Python programı veya da kendi dünyasında bir program üretiyordum. Ama o programlar hep kendi dünyasında kalıyordu. Fazla bir faydası da yoktu. Onun için API'lar ne demek çok önemli. O sistemden şu informasyon alıp, o sistemden bu data informasyonu alıp,
birleştirip bir yaratılacak yani bir value kazandırıyor. Çünkü kendi kendine sistem belki faydası fazla yok veya kendi açısında faydası var ama bağlandıktan sonra API'larla güzelce bir farklı zaten creativity de ona deniyor değil mi? Creativity olan şeyleri birleştirip value, yeni bir şey oluşturmak. O yüzden API'lar çok önemli. API'da 3 tane protokol var en çok kullandığım veya da Mendix'ten de şey olduğu, sunulduğu. REST zaten en çok yaygın olan REST var. OData'yı daha çok SAP sistemi mesela OData'ya çok meyli yöneldi. SAP sistemi de zaten SAP'den de önceden çalıştığım için çok enterprise'lar için çok önemli bir sistem. Burada Oracle kullanılıyormuş. Onlar OData mı kullanıyor bilmiyorum ama. SOAP. Tamam. Ondan da fazla bilgim yok aslında da ama aynı şeye geçiyor. Zaten API'lardan da geçersek API'da şey gönderiyoruz. İnformasyon gönderiyoruz. Bilgisayarlar bizim anladığımız dili mesela ChatGPT şimdi anlıyor, tamam bir şeyler yazıyorsun anlıyor ama aslında bilgisayarda sistemlerle beraber komünikasyon olunca hep belli bir data formatı lazım. Şimdi burada CSV'de yazdım da ama asıl önemli olan XML ile JSON. JSON bir structure oluyor. Orada belli bir burada formatını da şimdi göstermedim de bilen biliyordur diyerekten. Sistemlerin anlaması için çok önemli bir format. İnformasyonu gönderiyoruz. Öbür tarafta da zaten aslında structure'ı da bilmek lazım. Yani bağlayınca bu JSON'u gönderecek. Burada da onu kurup bu şekilde sana bir informasyon gelecek diyerekten hem sabit kalıyor structure'ı hem kullanılabiliyor hem okunabiliyor. O da var sistemlerde. JSON mesela daha genel anlamda REST'te kullanıyor gördüğümüz gibi API'de REST. XML'de o SOAP'ta bir de OData'da da XML kullanılıyor. Böyle formatları öğrenince bayağı bir o integrasyon işinin hem o REST, OData hem bu data formatlarından güzel bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün oluyor. Ondan sonra XPath var. XPath Mendix dışında hiç daha duymamıştım. Mendix'te öğrendim. XPath nasıl bir şey? Aslında query language, SQL gibi görebiliriz. Tam aynı öyle mi aslında tam aynısı değil ama aynı hedefi yapıyor. Nasıl? Mesela Mendix'te database'ten informasyon çekmek istiyorum. Mesela customer. Customer'ları almak için sadece diyebilirim ki bana database'te olan bütün müşterileri lütfen göster retrieve olaraktan. Ondan sonra o müşterileri aldıktan sonra aslında bana sadece Janssen diye birisi lazımdı deyince aslında boş boşuna binlerce müşteri ismini almış oluyorum. Onun yerine sadece diyorum ki ya bana sadece müşterinin ismi Janssen'se onları gönder. 1000 tane rekord göndereceğine bir iki tane artık ne kadar Janssen varsa gönder diyerekten. Ve bu XPath bayağı kompleks olabiliyor. Bayağı işte condition'ler diyerekten expression'len farklı fonksiyonlar da var. Mesela burada average diyerekten geçiyor. Ne diyormuş burada? Retrieve the average of the total prices of all paid orders. Yani paid orders'ı çekip ondan sonra logic yapacağına direkt XPath'dan belli bilgileri çekebiliyoruz. O XPath bayağı güçlü. Yaptığım projelerde bazen vardı. Hele junior olursa fazla XPath'a odaklanmayıp aslında bana şu 10 tane rekord lazım diyerekten zaten database'te 10 tane var. Ondan sonra 10 taneyi alıp o 10 tane içinde decision yapıp bu rekordda şu isim var mı, şu price var mı bilmem ne diyerekten yapılıyor. Ama belki o anda 10 tane data record olduğu için performant diyebiliriz. Çünkü fazla bir şey değil. Ama database gittikçe büyüdükçe program
gittikçe büyüdükçe XPath'ın çok önemli olduğu daha da ortaya çıkıyor. Çünkü program aslında yaptığımız programlar en önemli şey data değil mi? Onlar da gittikçe arttıkça datayı en güzel, en temiz, performans şekilde kullanmak istediğimiz için XPath önemli. Yani transaksiyonlar, database'den transaksiyonlar performansı çok etkileyen bir durum. Hele hele Mendix'te. Öbürü cloud. Şimdi bazı şeyleri anlattım. İlk başta Scrum, daha çok metodoloji olarak, JavaScript falan vardı teknikel olarak, API integrasyon. Mendix developer olmak isterseniz veya da zaten çoğunuz olmuşsunuz, bayağı da güzelmiş yani bilmiyordum aslında Türkiye'de bu Mendix momentumu çok beni heyecanlandırıyor. Yani burada da sunumu yaptığım için çok seviniyorum. Ama şey çok önemli. Sadece development'e değil, daha çok Mendix, o zaten zaman kazandırıyor değil mi? Mendix'i yapınca zamanınız oluyor. O zamanı iyi değerlendirip bu Mendix'i tam olarak başka neyi var? İntegrasyonları var. Tamam. Bir de deployment'i var. Cloud. Mendix daha çok enterprise levellere odaklandığı için, büyük firmalara odaklandığı için firmalar farklı farklı cloud'lar kullanıyor. AWS olsun, zaten Noyan Bey de söyledi, Mendix'ten AWS'in partnership'i de bayağı güçlü, gittikçe yükseliyor. Google Cloud olsun, Microsoft Azure olsun, logosu bu, bilmeyen varsa, veya da SAP Business Technology Platform olsun. Öyle cloud capability'si çok önemli. Çünkü elinde sonunda yaptığımız ürünün kullanılmasını istiyoruz değil mi? Belli bir yerde deployment olması, belli bir security standartları olması. Zaten Mendix kendince bayağı security standartları şey yapıyor. Ben SAP'deyken ilk programı oluşturduktan sonra patronuma gittim, dedim ki aha program bu, ne yapalım? O da nereden programa ulaşabilirim diye sordu. Ben de bilmiyorum işte benim bilgisayarda. Tamam herkes kullanması lazım firmada, ne yapmak gerek? Ondan sonra SAP Business Technology Platform'a şey yapmaya başladım. İşte neredeymiş, nasıl girilir, nasıl bir servisler var, destination'ler ne, deployment ne falan diyerekten. Ama açıkçası Mendix bayağı kolaylaştırdı bu deployment işini. Aslında Mendix olmasaydı hayatta kendi kendime bir program yazıp Python olsun mesela deploy edemezdim. Çünkü çok kurallar var. Security olsun, data protection olsun, teknik açısından olsun bayağı şeyler oluyor. Mendix'te ne yapıyorum? SAP environment'e ekliyorum, login ediyorum. Yani zaten bir kurulmuş bir şeyi bir kere bir kurduktan sonra deployment'te tıkla hemen orada oluyor. Tabii ilk başta bilmediğim için bayağı bir sürdüydü. Şimdi birkaç dakikada, yani dakikada biraz abartılmış oldu ama yani şey oluyorsun. 8. bilmek istediğim, bunu aslında çok geç öğrendim. O yüzden benim için çok önemli. Debugging. Programı yazıyoruz. Kompleks olabilir, kompleks de olmayabilir. Ama zaten programı bir button'ı dedim ya, bir button varsa tıklayınca yapacağını yapması lazım. Beklenti o. Ama bazen oluyor ki yapmıyor. Bazen oluyor çalışıyor, bazen oluyor çalışmıyor. Neden dolayı bu an çalıştı, bu an çalışmadı? Tam olarak nerede hata falan var derken veya da sadece hata aramak değil veya programı da anlamak için de yapıyorum. Mesela ben bir yeni projeye girersem, proje çok kompleks, çok şeyler var. Ben projeyi başlatıyorum, run edip kendi UI'ye gidiyorum. Orada bir button var. Oraya tıklıyorum. Debugger, breakpoint diyerekten. Breakpoint ne? Şurada şu kırmızı noktayı görüyoruz. Yani bu logikte duruyor program. Oraya geldiği an duruyor. Sana diyor ki ben şu an buradayım. Şu an bu aşamada şöyle bilgilerim var. Şöyle variable'ler var diyerekten tam programın bildiklerinin ne yaptığını anlıyoruz. Latest error falan diyerek şey de var, sistem variableleri de var. Öylelikle programı anlamaya çalışıyorum. Çünkü tıkla adım adım gidip tam olarak ne oluyor programda? O anlamak hem programı anlamak hem hata varsa hatanın tam olarak nerede oluştuğunu da olmak. Mesela diyelim hata buradaysa
Buraya bir tıkla aşaması tıklayınca zaten program duruyor. Ondan sonra hata buradaymış diyerekten tam oraya odaklanıp orada çözümü arayabiliyorum. Zaten hatayı bulduktan sonra asıl çözümü de bulmak, o da başka bir macera bazen. Dokuzuncusu versiyon kontrol. Mendix ilk başta SVN'i kullanıyordu. Yenisinde daha yok galiba artık. Ama Git'i zaten çoğunuz bilirsiniz umarım. Genellikle kullanılan bir şey. Ben versiyon kontrolünden fazla Mendix'e başlamadan önce alakam yoktu. Niye? Çünkü kendi başımda programları yaptım. Hiç kimseyle program paylaşmaya gerekmiyordu veya da bir team olaraktan bir projede çalışıyorduk. Hep kendime göre. Ama versiyon kontrol, onu anlamak, tam olarak commit, push, pull ne demek, branching ne demek? Mesela belli bir müşterimiz vardı. Müşteride 5 tane team 5 kişiden oluşuyor. Hep ne yaptık? Mesela şu nasıl diyeyim, şu sayfa yapılması lazım, şu logic'den. Instrument management diyelim. Onu diyorlar ki tamam Ömer sen bunu kendi branch'ını yapıyorsun. Yani olan branch, tamam orada bütün kod orada oluyor. Oradan bir yeni branch yapıp kendince çalışıyorsun ki öbürlerini etkileme onlar çalışırken. Öbürleri de kendi branchlarını yapıyor. Feature branch deniyor. Zaten ondan sonra ben kendim yaptıktan sonra, test ettikten sonra her şeyi güzelce temiz ettikten sonra geri onu mainline'a, main branch'a geri gönderiyorum. Öylelikle temizce çalışılabiliyor. O branch stratejiler zaten farklı stratejiler var. Müşteriye bağlı ama mesela bu strateji anlattığım çok temiz bir şekilde yapılabilen bir şey ve güzel sonuçlar oluyor. Bir de şey de var zaten, konflikt diye bir şeyler de oluyor. Gerçi Mendix bayağı iyi o konuda. Mesela ben bir değişiklik yaptım. Committen etmek istiyorum, yani server'e göndermek istiyorum değişikliğimi ama ondan sonra diyor ki yeni bir değişiklik vardı zaten, bir mesela Ali değişiklik yapmış. Onu ilk bir indirip ondan sonra bir konflikt var mı? Mesela Ali de aynı benim çalıştığım şeyde o da çalıştıysa bir konflikt oluşabiliyor. Ondan sonra o konflikti nasıl çözebilirim? Tam olarak nereden oluştu? Aslında ideal olan senaryoda olmaması lazım. Temizce ayrılması lazım o konular. Ama olunca da onu da nasıl resolve ederim direkten öyle bir bir nasıl diyeyim mindset gerekiyor. Güzel de aynen çözüldükten sonra bu versiyon kontrolü de çok önemli, hele team'de çalışınca. En sonu ve en önemlisi bence hepimizin burada olduğu da sebep networking community. Ne kadar kendimiz çalışsak da, developer yapsak da kendimize göre bir başarılar elde edebilirsek de en önemlisi community olarak beraberce sinerji oluşturup, ben mesela competition'ı fazla sevmeyen bir kişiyim. Benimkisi daha çok collaboration, daha çok neyi paylaşabilirim. Çünkü paylaşmak en güzel value'yu zaten yapıyor. O yüzden de zaten buradayım. Sizden paylaşmak için bildiklerimi ve ama sizden de öğrenmek için. Bence öğrenmek en iyi şekilde öğretmekle olur ve ondan dolayı networking community'de zaten hepimiz eninde sonunda insanız. Beraberce sosyal bir irtibat kurup beraberce bir şeyler gerçekleştirmek istediğimiz için networking community, böyle eventlere gelmek çok güzel. En iyi yapılan şeylerde. Zaten en güzel şeyler böyle network eventlerde oluyor. O yüzden size de çok teşekkür ederim burada beni ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için ve bununla benden bu kadar. İlk defa da Türkçe sunum yaptım. Fena değilmiş aslında. Teşekkürler.